Merhabalar, IAM Trend Talks videolarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde IDM'den IAM'e geçişten bahsedeceğiz. Aslında kimlik yönetiminin evriminden bahsetmek istiyoruz. Eskiden IDM olarak adlandırılan sistemler aslında kimliklerin güvenliğiyle alakalıydı. Ancak günümüzde bu konu biraz daha kimliklerle kalmayıp erişimleri de yönetme kısmına doğru geldi ve IAM olarak adlandırılıyor, kimlik ve erişim yönetimi olarak. Peki hocam, sizce bu geçiş kurumlar için ne ifade ediyor? Evet, teşekkürler. Herkese tekrar merhabalar. Kimlik ve erişim yönetiminde gerçekten bu kavramlar çok önemli. Zaman zaman karıştırılabiliyor. Şu anda IAM olarak adlandırılan kimlik ve erişim yönetimi kavramı daha ön planda, daha çok kullanılıyor. Bu kavram aslında 2010'lu yıllarla birlikte daha çok gündemimize girdi. 2000'li yılların başlarında daha çok IDM olarak biliniyordu. Veya kimlik güvenliği deyince biz IDM sistemlerini anlıyorduk. IDM, Identity Management, zaten adı üzerinde kimliklerin yönetimini temel alıyor. Bu sistemler genellikle bir insan kaynakları yazılımından başlayan, işte kişi bir kuruma ilk defa işe başladığında bu kişinin bilgilerinin insan kaynakları yazılımından alınıp kurum içerisindeki diğer tüm uygulamalarda kimliklerin oluşturulması ve bunların ilgili rol ve gruplara atanmasını kapsıyordu. Zamanla birlikte özellikle bu single sign-on protokollerinin gelişimi, işte SAML protokolü yine 2000'li yıllarda keşfedildi ama özellikle 2010'lu yıllarda OpenID Connect adını verdiğimiz ve OAuth 2.0 üzerine inşa edilmiş protokolle birlikte artık kimlik doğrulamanın merkezileştirilmesi yönünde önemli bir adım atıldı. Bu sayede biz artık erişim denetimini de konuşmaya başladık. Erişim denetimi Access Management olarak geçiyor literatürde ve Gartner'ın farklı bir domaini olarak ele alınıyor. Erişim yönetimi çerçevesinde çok faktörlü kimlik doğrulama, single sign-on dediğimiz tekil oturum açma, API security dediğimiz API'lerin de yetkilendirmesi ve doğrulanması, işte self-service parola resetleme gibi konular da bu işin içerisine girdi. Dolayısıyla günümüzde kimlik ve erişim yönetimi sistemleri dediğimizde anlamamız gereken şey hem kimliklerin yönetildiği, yani kimliğin tüm yaşam döngüsünün yönetildiği sistemler, hem de erişimin yönetildiği sistemler. Burada tabii erişimi yönetirken access kontrol kuralları da çok büyük önem arz ediyor. Hem statik kurallar olabiliyor bunlar. İşte zamana göre bir kural yazabiliyorsunuz. İşte şu zaman diliminde bu sisteme girsin girmesin şeklinde. Veya daha adaptif kurallar dediğimiz işte risk tabanlı erişim denetimi de söz konusu olabiliyor. Bunlar da daha çok sizin kimlik doğrulamanız esnasında belirli bağlamsal faktörlerinizi inceleyerek işte hangi IP adreslerinden geldi, hangi browser'dan giriş yaptı gibi bilgileri analiz edip bağlamsal olarak o anki risk durumuna göre erişim izni verip verilmeyeceğini belirliyor. Dolayısıyla hem erişim denetimi, erişim yönetimi hem de kimliğin yönetiminin birleştiği sistemler şu anda kimlik ve erişim yönetim sistemi olarak adlandırılıyor. Teşekkürler. Sizler de kurumunuzun kimlik ve erişim yönetimi ihtiyaçlarını görüşmek üzere bizimle irtibata geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.